Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Yeni bir Fırat'ta Gündem programında bize ayrılan saatte sizlerle birlikte olan birlikteliğimize devam ediyoruz aynı saatimizde. Sevgili izleyiciler, bu akşam da Fırat'ta Gündem programında değerli bir program konuğumla sizlerle birlikte olacağız. Aslında program konuğumuzu sizler de yakından tanıyorsunuz. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Sayın Mithat Ulaş program konuğumuz olacak. Değerli oda başkanımızla bu akşam oda faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuya da değinmiş olacağız ki özellikle kendileri bugün odalarında girişimcilik sertifikası, girişimcilik eğitimi bağlamında bir takım etkinlikte bulundular il müdürlerimizin katılımıyla. Bu etkinlikten başlayacağız. Bunun akabinde birçok faaliyet yürütüyorlar Elazığ'da. Bu konuları da programımızda değerlendireceğiz. Hemen şu hatırlatmayı da yapalım programımızın başında. WhatsApp irtibat numaralarından bize programımız dahilinde ulaşabilirsiniz. Soru, öneri ve görüşlerinizi de bu numaradan bizlere iletebilirsiniz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Sertaç Bey. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz diyelim. Çünkü bu yeni stüdyolarımızda ilk defa sizi ağırlıyoruz Fırat'ta Gündem programında. Kesinlikle. Şimdi tabii değerli izleyicilerimize ben uzun bir girizgah yaptım. Çünkü faaliyetleriniz çok olunca girizgah da bayağı uzun sürdü. Şimdi tabii bugün bir etkinlik yaptınız. Önemli bir etkinlikti. Girişimcilik eğitimiyle alakalı olarak. Hemen buradan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Tabii öncelikle Sertaç Bey, bizler göreve geldiğimiz gün itibariyle Rabbime hamdolsun sürekli böyle farklı etkinlikler, hizmetler devam ediyor. Tabii bugünkü programımız sizlerin de şahit olduğu. Evet. Bizler 2017 yılı içerisinde giriş olarak eğitimle başladık. Evet. Ki oda olarak hep önemsediğimiz, önem verdiğimiz bir husustur. Eğitim her alanda bizler için, odamız için vazgeçilmezdir. Tabii yakın bir zamanda biz girişimcilik KOSGEB müdürlüğümüzle KOSGEB girişimcilik eğitimi ortaklaşa başlattık. Tabii bu eğitimlerimizin akabininde biz 8 grup şeklinde eğitim vereceğiz. Bir grubu tamamladık. İkinci grup da Allah nasip ederse cumartesi günü başlıyor. Tabii bizler bugünkü programımıza binaen gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik tabii eğitimini tamamlamış olan kardeşlerimiz, bununla beraber eğitime başlayacak olan girişimci kardeşlerimize Teşvik amaçlı aslında. bilgilendirme, kaynaşma, birlik, beraberlik ve onlara enerji katma adına gerçekleştirdik. Tabii bugün programımıza il defterdarımız, ondan sonra SGK müdürümüz, İşkur müdürümüz, Fırat Kalkınma Ajansı birim başkanımız, Hazar Vergi Dairesi'nin müdürü, aynı zamanda ASKOM başkanımız programa katıldılar. Tabii programın içerisindeki önemli nüans şundan ibarettir. Eğitimi tamamlayan ya da eğitime başlayacak olan kardeşlerimizin malumunuz teşkilat olarak bizim bağlı olarak çalıştığımız kurumlar vardır. Bu kurumlar da biraz önce ifade ettiğim gibi bugün programımıza katılır. Tabii. En nihayetinde esnafların hemhal olduğu veya birlikte çalıştığı veya bağlı olarak çalıştığı kurumların biz sürekli esnaflarımızla ya da girişimci kardeşlerimizle bir araya getirdik. Tabii bugünkü programımız gerçekten Sertaç Bey hep ifade etmişimdir. Sizler etkinlikte bulunurken ya da özellikle eğitim babında ifade edeyim. Bizler eğitim verdiğimiz zaman o girişimci kardeşlerimiz olsun ya da kursiyer kardeşlerimiz olsun, öğrenci kardeşlerimiz olsun hiç fark etmez. Onlara bir enerji veya bir güç katmak adına böyle kurum müdürlerimizi ara ara getiriyoruz. Destekliyorsunuz. Kesinlikle. Bugünkü etkinliğimizde sizlerin de şahit olduğu gerçekten o öğrenci ve girişimci kardeşlerimizin gözünün ışığına bakıyorum böyle o enerjiyi kapıyorsunuz. Aynen çünkü böyle siz de alıyorsunuz. Kesinlikle estağfurullah. Tabii Şimdi, bu bağlamda buyurun. sağ olsun kurum müdürlerimiz de özellikle il defterdarımız ve Hazar Vergi Dairesi'nin müdürü bir kardeşimizin, bir girişimci kardeşimizin ya da mevcut esnaflarımızın başlangıcı itibariyle bağlı olarak ve ilk noktanın orada başladığı kurum olduğu için vergiyle alakalı, vergi dairesiyle alakalı, maliye ile alakalı bilgiler verildi. O bilgilerle beraber girişimci kardeşlerimiz kurum müdürlerimize sorular yönelttiler. İşkur müdürümüz sağ olsun zaten
sürekli beraber çalıştığımız bir kurum müdürümüzdür. Aynı zamanda SGK müdürümüz olsun. Bugün sağ olsun SGK müdürümüz de yine SGK ile alakalı bazı bilgi Sorular geldi. Evet, iletildi ve kendi kurumuyla alakalı bilgiler verdi. İş kurum müdürümüz Abdullah Bey, malumunuz biz kendisiyle çalıştığımız bir kurum müdürümüz. Beraber birlikte eğitim vermiştik. Buna binaen de esnaflarımızın desteklerden faydalanması adına hem çalışan eleman olarak farklı alanlardaki desteklerine binaen bilgiler verdiler. Fırat Kalkınma Ajansımız birim başkanımız sağ olsun aynı keza, ASKOM başkanımız aynı keza kendi alanlarında o kardeşlerimize enerji vererek onların başlangıcında onlara bir yol gösterici ve ışık oldu diye düşünüyoruz. Peki, güzel bir etkinlik oldu aşikar. Kursiyerlerimize öyle ifade edelim. Girişimci adaylarımıza da başarılar diliyoruz bu vesileyle. Amin. Ekranları başında bizleri izleyen. Şimdi tabii odalarla alakalı olarak defaatle programlarımızda bir şey ifade ediyoruz. Maalesef genel anlamda bir ifadede bulunacağım. Odalarımızı çok faal göremiyoruz Elazığ'da. Yani çok aktif göremiyoruz. Sizin odanız bu noktada biraz daha fark yaratıyor diyebiliriz. Bunu bir iltifat olarak değil de bizim medyacı olarak gördüğümüz kadarıyla. Tabii diğer odalarımızda mutlaka bazı faaliyetler yapıyor ama bunu birazcık daha aşikar bir şekilde yapmaları gerekir. Biraz daha diyalog kanallarının üst düzey olmasıyla gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii sizin odanız oldukça birçok sahada faaliyet gösteriyor ki sizin şahsınızda olduğunca topluma açık bir insansınız. Görüşme kanallarınız çok yüksek. Şimdi tabii odanız 2014 yılında göreve başladınız diye biliyorum. 3 yıl, yaklaşık 3 yıl kadar görevdesiniz. Biz önceki programlarımızda defaatle çok fazla konuştuk faaliyetlerinizi ama adet yerini bulsun. Bir kez daha genel anlamıyla odanızın faaliyetlerini anlatabilir misiniz? Tabii. Sertaç Bey, bizler 2014 yılı itibariyle, Ocak ayı itibariyle göreve geldik ve geçmişte de bazı tecrübelerimize, deneyimlerimize binaen kazanmış olduğumuz hususlardan bir tanesi önemsediğim, önem verdiğim ki bizler için de önem arz etmektedir. Birlik, beraberlik ve ikili ilişkiler. Şimdi bizler göreve geldiğimiz gün itibariyle malumunuz ilimizin sınırları içerisinde bağlı olduğumuz veya birlikte çalışmak zorunda kaldığımız kurumlarla beraber hiç çalışmadığımız kurumlara, STK'lara ziyarete bulunduk. İkili ilişkilerimizi üst düzeyde tuttuk. Tabii bunların sebebi, hikmeti de ifade ettiğim gibi şimdi sizler zenginliği ancak birlik ve beraberliği sağlatarak kazanabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Biz de bu zenginliği tabii şahsımıza, odamızın adına değil, kurumumuz adına, ilimiz adına bu zenginliği kazanmanın adına biz kurum müdürlerimizle, STK başkanlarımızla bir araya gelmek adına olsun, ziyaretlerimiz esnasında kendileriyle ikili ilişkilerimizin oluşması adına olsun, biz önce bu süreci gerçekleştirdik. Ki önemli bir nüans diye düşünüyorum. Akabinde de ki bizlerin her zaman kendime aile edindiğim esnaf kardeşlerime böyle ara ara ziyaret ederek noktalarında kendilerine dinledik. İkili ilişkiler aslında. Aynen öyle. Gerek onların bizlere ziyaretleri, gerek bizlerin onları ziyaretleriyle ikili ilişkilerimizi üst seviyede tuttuk. Bununla beraber tabii başında da ifade ettiğim gibi ben eğitime çok önem veren bir insanım. Bu bağlamda bu ziyaretlerimizin, bu programımızın akabininde bizler eğitimlere meyillenmeye başladık. Tabii eğitimlerimizde başta 30 kardeşimizi Avrupa projesiyle Avrupa'ya gönderip orada hem kültür alışverişinde bulundular hem de mevcut tekstil alanındaki biraz teknik, biraz gezi. Aynen öyle. Biraz da gezi, biraz da dediğiniz gibi teknik olarak bilgiler edindiler. Akabinde esnaflarımızın yanında çalışmak isteyen ve esnaflarımızın kendilerine faydalanmak isteyen kardeşlerimize pazarlama ve satış eğitimi verdik. Bu da yine bizim için önemlidir. Teşkilat için önemli bir nüanstır. Akabininde yine hep ifade ediyoruz ya eğitim. Hakikaten eğitim çok önemli bir nüanstır. Eğitim şart. Kesinlikle diksiyon ve kişisel gelişim eğitimi verdik. Bu biraz daha bizim alana yatkın konu. Kesinlikle evet sizin biraz alana giriyor ama biz kendi alanımıza da bunu yansıtmaya başladık. Bu hepimiz için lazım bir şey. Kesinlikle önemli bir nüanstır. Evet. Tabii bununla beraber biz bunları gerçekleştikten sonra eğitimlerimizin içerisinde
malumunuz yeni işletme kurmak isteyen kardeşlerimize ya da ticaret erbabı olmuş bir kardeşimizin ailesinin yanında, aile bireylerinin yanında faaliyette bulunan kardeşlerimizin kişisel olarak kendi kimliklerine has olarak işletme kurmalarında biz kendilerine ön ayak olup bu KOSGEB girişimcilik eğitimlerini verdik ve akabinde de kardeşlerimizin işte belli bir orandaki sayısal itibariyle işletmelerini kurarak onların işletme kurmalarına ve ticarete atılmalarına bizler vesile oldunuz. Peki. Şimdi aslında burada çok önemli bir parantez açmak gerekiyor efendim. Neden? Çünkü şimdi bizim belki de her programda artık kemikleşmiş bir ifademiz var. Elazığ işsizlik konusunda muzdarip bir şehir. Aslında bu tüm dünyanın ve ülkemizin bir gerçeği ama biz öncelikle Elazığ'ı düşündüğümüz için Elazığ'ı ifade ediyoruz. Gençlerimiz işsiz, kahvelerimiz dolu, gençlerimiz sokakta, okumuş nitelikli işsiz sayımız da her geçen gün artıyor. Şimdi sizin aslında girişimcilik kurslarınız hem eğitimi kapsıyor hem de daha çok gençlerimize bir yol gösterici ve bir anahtar rolü üstleniyor. Evet. Elazığ'ın aslında bu kadar ihtiyacı olan bir alanda siz hizmet veriyorsunuz. Bunun ayrıca sizde oluşturduğu his nedir? Şimdi çünkü normal bir faaliyet değil bu. Kesinlikle. Yani bu işsizlik hususundaki bilginizi biz defaten gerek biz söylemekten televizyon her programlarında gerekse ortam içerisinde sürekli ifade etmişizdir. Gerçekten ilimizde bir işsizlik sayısı hayli fazla. Her geçen gün artıyor. Ancak şunu da rahatlıkla ifade etmek lazım ise kendi teşkilatlarımızın içerisinde mevcut olan esnaflarımızın yanında çalışmak zorunda kaldığımız veya zorunda kalacağımız biz vasıflı, deneyimli eleman da göremiyoruz. Yani meslek seçimi de var aslında. Ama bu oranın tek taraflı değil diyorsunuz yani. Kesinlikle. Yani derseniz ki ya işte il %100, %80 oranında bir işsizlikle karşı karşıyadır. Ben o orana katılmam. Çünkü esnaflarımızın yanında biz çalışacak ve çalışmak istediğimiz kardeşlerimiz oluyor. Çalışmıyorlar. Bir gün yani iş beğenmeme konusu. O da var kesinlikle. Yani çünkü sözünüzü kesiyorum. Biz burada birçok iş adamımızı, iş sektöründen isimleri ağırladığımız zaman bizim dediklerimize katılıyorlar ama şunu da ekliyorlar sizin dediğiniz gibi iş beğenmeme de var diyorlar. Kesinlikle var yani. Ben bunu özellikle bunu da nereye bağlayayım ben? Buyurun. Sertaç Bey. Geçen de ben yine galiba başka bir kardeşimizin programındaydım. Orada da ifade ettim. Malum şehrimiz biliyorsunuz memur şehri. Bölge müdürlüklerinin tabii geçmişte bölge müdürlüklerinin yaygın olduğu, yoğun olduğu bir şehir. Bu da geçmişte malumunuz sizlerin de şahit olduğu veya bildiği, işittiği Doğu illerinde ciddi manada bir terör bölgesi olduğu için her ile bölge müdürlükleri kurulmuyormuş. Elazığ'a kuruluyormuş. Tabii ben bunu söylerken yanlış algılama olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Biz işte bu bölge müdürlüklerinin, kurumların çoğunlukta olması zarardır, yanlıştır demiyorum. Ancak şimdi sizler üretim sağlatmazsanız, üretici olmazsanız, üretken bir şehir, ülke olmazsanız memur zihniyetiyle ya da buna benzer bir zihniyetle ilerlemeniz mümkün değildir. Kesinlikle. Şimdi memur zihniyeti bellidir. Yani bunun belki ifademi yanlış bağışlasınlar. Yanlış algılama olmasın. Eleştiri olarak söylemiyorsunuz. Aynen öyle. Bugün bize mesela işsizlik için geliyorlar. Mesela iş için. Ya başkanım bize iş tamam diyorum kardeşim ne yapabilirsin? Ya masa başı olsun da ne olursa olsun. İşte ne olursa olsun denildiği anda sıkıntı çıkıyor. Zaten her işi yaparım. kesinlikle ben ne iş olursa yaparım diyen kardeşime sitem ediyorum, kızıyorum. Ya senin yapabileceğin, gücünün yettiği, eğitiminin ya da gücünün yettiği bir alanda faaliyete bulunabilirsin. Şimdi devlet memuru belli malumunuz sabah 8'de başlar, akşam 5'te mesaisi biter. sayılı kanunu. Aynen. Biliyorsunuz bu konular benim daha çok uzmanlık alanım olduğu için. Kesinlikle. Biraz hep o görüşle, o çizgiyle yaşamışlardır. Ama ticaret öyle değildir. Mesela ticarette bizde de geçmişteki ticari çizgimize binaen şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bizler sabah namazından sonra özellikle bizim ticarette ilk adımımız yani çıraklık dönemimizi söyleyeyim ben. O dönemde biz sabah ezanıyla beraber camiye giderdik. Bunlar hoş şeyler değil ama nahoş şeylerdi. Bunları özellikle belki yanlış algılarsınız. Lütfen bağışlasınlar bizleri de. Biz sabah
en geç işte 6-7 gibi iş yerimizi açardık. İşte tabi caizse patronumuzun gelmesini beklerdik. Dükkanımızı halihazıra getirdik, beklerdik. Ama sabah 6'dan ya da 7'den gelirdik, akşam 8, 9, 10'a kadar devam ederdik. Ama devlet memuru öyle değil. Yani insanlarda bir rahatlık faslı oluşmuş. Siz dediğim gibi bir de malumunuz üretime dayalı. Tüketim toplumu Elazığ. Aynen öyle. Aslında Türkiye'de Şimdi, de öyle bir yapı kesinlikle, var ama. şehrimizde biz mesela hep karşı olduğumuz bir husus vardır ifade ettiğim. Buyurun. Bizlerin kesinlikle üretime dayalı işletmelerin kurulması, fabrikaların özellikle fabrikaların kurulup böyle gerek bizim kendi sektörümüzde gerek diğer sektörlerde ki inşallah bu cazibe merkeziyle beraber oraya da geleceğiz ama cazibe merkeziyle beraber öyle tahmin ediyorum ki bir 60-70 firmanın Elazığ'da yatırım yapacağını tahmin ediyorum bu konuşmalarımıza binaen. Öngörünüz var yani. Kesinlikle. Tahmin içindesiniz. Öyle bir oluşum sağlanırsa her fabrikada da örnek veriyorum 500 kişi çalışırsa değil mi? Evet, Elazığ'da büyük bir kesinlikle kalkınma hamlesi başlayacak. yani üretime dayalı bir hareketlilik başlar, insanları hareketlendirir. Şimdi efendim şunu ifade edeyim. Geçtiğimiz ay içerisinde Elazığ'da değerli bir iş adamımızla bir program gerçekleştirdik. Kendileri İstanbul'da ve dünyanın muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteriyorlar. Ve Elazığ'da 500 kişinin istihdam edeceği bir gıda fabrikasının temellerini atmak, ön incelemesini yapmak üzere Elazığ'a geldiler. Şimdi biz medya olarak Elazığ'da sizin yapmış olduğunuz faaliyetler gibi veya bahsettiğim değerli iş adamımızın yapmış olduğu faaliyetleri burada bir medya sözcüsü olarak ifade etmekten biz de çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü ekranları başında inanıyorum ki bizi izleyen ve Elazığ'da istihdam anlamında olumlu bir şeyler olduğunu duymak isteyen binlerce genç arkadaşımız var. Biz Fırat'ta Gündem programında bu sürprizi açıklamıştık. 500 kişilik bir fabrika yapılacak diye. Bundan kendimizi mutlu hissettik. Gönül ister ki her geçen gün bu faaliyetleri fazlaca duyalım. Şimdi cazibe merkezleri programı evet Elazığ'da çok büyük bir olumlu hava estirdi duyulduğu ilk andan itibaren. Ama bunu daha önce de ifade ettim. Çok fazla içeriği henüz doldurulamadı veya hangi sektörler buraya gelip yatırım yapılacak henüz daha bazı soru işaretleri var. Kesinlikle. Siz bu sektörün az çok içinde olan bir insansınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii bu cazibe merkezi Sertaç Bey ilimiz için kaçınılmaz bir. Kesinlikle önemli. Bir de sizlerin de belki programlarda, etkinliklerde müdahil olduğunuz taraflar olmuştur. Normalde Elazığ cazibe merkezinin olduğu iller arasında değildi. Evet. Sonradan dahil edildi. Tabii sonradan dahil edildi. Tabii gerek siyasilerimiz, gerek bürokratlarımız, gerek ilimizdeki yöneticilerimiz, bu mülki amirimiz olsun, sayın valimiz yani, sayın belediye başkanımız, diğer STK başkanlarımız, kurum müdürlerimizin, tabii siyasilerimizdeki kastımız milletvekillerimiz, Elazığlı olup da Ankara'da bürokrat görevini ifade eden büyüklerimizin gayreti çabasıyla Elazığ'da bu cazibe merkezinin olduğu iller arasına eklendi. Tabii bizleri mutlu etti mi? Kesinlikle mutlu etti. Bundan da bizim şüphemiz yoktur. Sizlerin de ifade ettiği gibi şimdi daha net somut delillerle ortaya konulmuş bir şey yok desek de dahi ama çalışmalar devam ediyor. Evet, mücadeleler var. Tabii burada bizler STK başkanlarımızla ilimizin bürokratlarıyla konuşmalarımız esnasında 210 ile 220'ye yakın bir işletmenin müracaatları olmuştur. Evet. Tabii bunlarda bizler istişaremiz veya işte tahmini görüşlerimizde 70 veya 80 işletmenin Elazığ'da faaliyet sürdürebileceğini düşünüyoruz. Tabii bunlar oluşursa şimdi başına ifade ettiğimiz gibi üretime dayalı olduğu zaman en azından bir işsizlik azalacak. Buna binaen de işsizliğin azalmasıyla beraber ilin ekonomisine, ülkenin ekonomisine katkı sağlayacaksınız. Bununla beraber bugün Sertaç Bey, ülkenin gerçek sahipleri lokomotifi tabiri caizse esnaflardır. Esnaf teşkilatımızdır. Bizleriz. Ancak bunların lokomotif görevi görebilmesi için
bir tren düşünün. Lokomotifin gidebilmesi için benzinin olması lazım, bakımının olması lazım, belli şartları lazım. Evet. Eğer bu ülkenin de gerçek lokomotifi ve gerçek sahipleri esnaflarsa, esnafların da bir yerde bir gücü alması lazım. Güç nerede alınacak? İster istemez ekonomiyle. Bugün gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Ben gerçekten ilimizdeki tüm esnaf kardeşlerimize, esnaflarımıza da en kalbi duygularımla çok teşekkür ediyorum. Çünkü malumunuz bir 15 Temmuz hadisesinin akabininde ciddi manada bir acı yaşadık. Şu anda da halen küçük nüanslarla da devam ediyor. Esnaflarımızın böyle ekonomi anlamında sıkıntı yaşadıkları aşikardır. Yaşadığımız belli. Şu an bir olumlu ilerleme var ama. Birkaç gündür bir hareketlilik var. İnsanlarda bir güven oluşmuş. Bu da ister istemez ekonomiye katkı sağlayacaktır. Evet. Tabii bu ifade ettiğimiz gibi cazibe merkezindeki 70 ile 80 arasındaki işletmenin kurulması ilimizdeki işsiz insanların iş sahibi olarak en nihayetinde bir örnek vereyim ben sizlere. Bir işletmede başına da ifade ettiğimiz gibi 500 kardeşimizin bir üretim veya bir işletmede çalıştığını düşünün. O 500 kardeşimizin maaşlarını aldıkları zaman Sertaç Bey nereye gidecekler? Tabii ki yine mahalle arasındaki, ilimizdeki esnaflara ekonomik çarkı daha hızlı. Kesinlikle birinin işte bir konfeksiyoncuda, perdecide, manifaturacıda alışveriş yaparak o esnafımıza katkı sağlayacaktır. Bahsettiğiniz olgu çok önemli bir olgu ama ben bu olgudan daha önemli olarak şehrin sosyolojisinin değişeceğine inanıyorum. Kesinlikle. Yani bir olumsuz sosyoloji var. Yani bir insanlarda ümitsizlik, gençlerde hakeza, daha çok gençler üzerinde duruyorum. Çünkü siz gençlerle daha çok bu eğitimleri yürütüyorsunuz. Kesinlikle. Biz de bir genciz. Onların bir temsilcisi olarak burada ifade etmeyi görev addediyoruz. Yani çok arkadaşımız var ve iş konusunda Elazığ'da bir gelecek göremiyorum. Maalesef aradığım işi bulamıyorum gibi çok ciddi serzenişler oluyor. Ama bu bahsettiğimiz olgular eğer hayata geçirilebilirse bu sosyolojik vaka da kendince aşılmış olacak. Kesinlikle. Ki ben bunu en önemli faktör görüyorum. Kesinlikle katılıyorum ben Sertaç Bey. İnşallah büyüklerimiz ve iş dünyasının önemli insanları bu konuda adımlar atar. Efendim şöyle devam edelim. Şimdi tabii birçok faaliyet yürütüyorsunuz. İl müdürlükleriyle dirsek temasınız çok sıkı. Bugün de zaten kareden anlaşılan buydu. Özellikle KOSGEB, İşkur ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel anlamı itibariyle yaptığınız eğitimlerdeki desteği ne ölçüde? Sertaç Bey, bizlerin vermiş olduğu eğitimlerdeki veya bugünkü özellikle sizlerin de şahit olduğu programın içeriğinde KOSGEB girişimcilik eğitimi alan kardeşlerimiz, ben burada yine sizlerin şahsında KOSGEB müdürümüze de gerçekten teşekkür ederim. Uzman kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Çünkü her bağlamda işi, evet. Kesinlikle her anlamda yakın bir zamanda da biz bu eğitime gelmeden önce şunu da ifade edelim. Malumunuz ülkemizin genelinde mevcut esnaflarımıza bir faizsiz bir kredi sağlandı. Desteği var. Evet. Bugün Allah'a hamdolsun tabii geçen ayın 28'i son olmasına rağmen süreci 1 Haziran'a kadar uzattılar. O süre içerisinde kısa süre olmasına rağmen KOSGEB müdürümüz olsun, uzman kardeşlerimiz olsun, ikili diyaloglarımız esnasında ilimizde 3400 kişi KOSGEB girişimcilik eğitiminde kredi desteğinden faydalanmaya hak kazandılar. Tabii müracaatlarımız 5000'e yakındı ama bazı şartlardan o şartlara uymayan esnaf kardeşlerimiz yaklaşık olarak 1500'e yakın bir orana tekabül ediyordu. 3400 esnafımızın yaklaşık olarak 1200'e yakın esnaf kardeşimiz kredilerden faydalandılar. Ancak küçük esnaflarımızın ya da mevcut esnaflarımızın bankalardaki küçük sıkıntılardan ötürü krediyi alamayan esnaf kardeşlerimiz oldu. Tabii ben bunu geçen de bir teşekkür mahiyetinde Sayın Valimize bir ziyarette bulundum. Sağ olsun Sayın Valimizin başkanlığında KOSGEB İl Müdürümüz, Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız, bazı STK başkanlarımız ve banka müdürlerimizin o toplantıyı gerçekleştirmeleri gerçekleşmesinin akabininde oran 2500'e yakın bir artış sağladı. Tabii bu bağlamda KOSGEB müdürümüz gerçekten uzmanlarla beraber
hummalı bir çalışma içerisinde o süreci tamamladılar. Tabii bugünkü bizim bu program ve bundan sonraki süreçteki programımızın gerçekleşmesindeki en büyük önem, malumunuz, eğitim alan kardeşlerimiz işletme kurmak istedikleri zaman onlara devletimiz tarafında destek sağlanmaktadır. Tabii bu eğitimlerin bizler için önemli olan desteklerden ziyade, açık ve net söyleyeyim, her ne eğitim olursa olsun bu eğitimlerimizin içerisinde önem atfettiği taraflardan bir tanesi de bir birlik, beraberliğin sağlanması, sosyal bir aktivitenin oluşması. Bununla beraber zaten işletme kuracak olan kardeşlerimize destek anlamında bizler de bu eğitimleri Devam ettireceksiniz. kesinlikle Gelenekselleşecek anladığımız kadarıyla. Yani biz devam ettiriyoruz. Zaten toplamında 240 kişi için müracaatta bulunduk. Sağ olsun KOSGEB müdürümüz bizim protokolümüzün akabininde onayını almıştık biz. Ayın 29 ay itibariyle de eğitimlerimiz başladı. Eğitimlerimiz de devam edecek. Özür dilerim, kusura bakmayın. Tabii bu eğitimini almış, sertifikalarını da almaya hak kazanan kardeşlerimiz işletmelerini kurdukları zaman devlet bunlara diyor ki, kardeşim işletmenizi kurdunuz, işletmenizi tamamen hayata geçirin, biz sizlere orada maddi destek sağlatalım. Manevi desteği de zaten diğer kurumlarla beraber sürdürmektedir. Evet. Bunun içerisinde bir 50 milyara yakın bir hibe var. 100 milyara yakında bir kredi desteği sağlanmaktadır. Tabi burada belki oda olarak biz bu eğitimi verdiğimiz için belki tamamının tuhafiyeci, konfeksiyoncu, perdeci, manifaturacı olduğu bilinebilir ama ben oda olarak vermiş olduğum eğitimi meslek ayırmadan her müracaatı Değerlendirmeye alıyoruz. Kesinlikle. Bunu bizzat ben de şahidim. Kesinlikle. Yani çok hassas bir şekilde inceleyip sık dokunmuyorsunuz çok fazla. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Öyle. Çünkü biz en nihayetinde Sertaç Bey, biz yani tabii bu eğitimleri verirken eğitim alan her kardeşimiz işletmesini kurmuyor, biliyorsunuz. Düşük bir oranda. Zaten bunun belli bir oranı vardır. Avrupa standartlarına göre, Türkiye standartlarına göre belli bir orandır. Yani %100'ü aşmıyor. Zaten öyle bir şey olsa ilimizin potansiyeli belli. Siz her eğitim alan kardeşimizin iş yeri kurmasına bakarsanız ilimizin nüfusu da bunu kaldıramaz. Peki. O zaman şu soruyu merak ediyorum. Şimdi tabii ilimizde çok temel yatırım sahaları var veya klasikleşmiş yatırım sahaları var. İşte her ilde bu farklıdır. İlimizde bizim konseptimizin dışında girişimcilik yapmaya meyilli olan kişilere şahitlik ettiniz mi? Hiç oldu mu yani böyle? Evet. Hani hiç nereden geldi aklınıza dediğiniz, bu yatırım aklınıza nereden geldi dediğiniz oldu mu hiç? Yani yüksek bir oranda değil ama var. Bu paylaşabilir misiniz? Yani paylaşma hususunu şöyle. Yani nasıl bir konsept, merak ettiğim için soruyorum. Bugün mesela bize gelen bir kardeşimizi söyleyeyim. Geçmişe fazla dönüp de şey yapmayayım. Bugün mesela madenle alakalı bize ilk defa 500'e yakın, alakalı. evet, 500'e yakın kişiye biz eğitim vereceğiz. Bu 500 kişinin içerisinde ilk defa madencilik işi yapmak isteyen ve Elazığ'da gelen de değil. Elazığ vatandaşı da değil. Dışarıdan gelmişti. Başkanım dedi, biz sosyal medyada takip ediyoruz sizleri. Siz girişimcilik eğitimleri veriyorsunuz. Biz kendi ilimizde alamıyoruz. Çünkü ciddi manada bir sıkıntı var. Yani sıkıntıdan ziyade müracaatlar fazla olunca ister istemez elemeye giriyorlar. Evet, mesleklerine göre ayarlamış yani. Bunu birçok ilde ben de duydum, evet. Kesinlikle. Yani dedim ki ikili ilişkiye girdik biz orada. Mesela ne kadar yatırım yapmak istiyorsunuz? 800 milyar. En düşük oranda başlayacak. Neredeyse 1 milyon Madencik. yaklaşık. Evet. 1 trilyona yakın yatırım düşünüyorlar. Evet. Yani peki bu yatırım Elazığ için mi düşünüyorlar? Valla Elazığ'da düşünüyordu. 3 il olarak bize ifade etti. 3 ilin içerisinde Elazığ'da vardı. Tabii Sertaç Bey, biz bu eğitimleri verirken biz Elazığ'ı baz almıyoruz zaten. Evet. Geçen dönemdeki eğitimlerinde İstanbul'dan gelip bu eğitim alan oldu. Evet. Yani sadece Elazığ'la tabii. dar Bir de biz değil. Malum eğitimleri biz ücretsiz veriyoruz. Ücretli de vermiyoruz. İşin en güzel yanı da herhalde o. Girişimci adayları. Yani bugüne kadar vermiş olduğumuz eğitimlerden bizler hiçbir ücret talebinde bulunmadık hiçbir kardeşimizden. Evet. Devam da edeceğiz Peki, inşallah. Allah razı olsun diyelim o zaman sizden. Amin ecmaîn. Peki. Şimdi KOSGEB dedik. İşkur ve KOSGEB, bu iki ifade ettiğim kuruluşumuz
şehirler için ve iş sahası için hayati önem taşıyan iki ayrı olgu, iki ayrı kuruluş. Şimdi gerek İşkur müdürümüzle biz bir özel hasbihaliyle tanışmıştık. Kendisiyle siz de vardınız hatta. Evet. Ama KOSGEB müdürümüzle henüz tanışamadık. Kendileriyle bir tanışma imkanımız olmadı ama mutlaka önemli işlemler yürütüyorlar. İlimizde KOSGEB ve İşkur'un faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Kendi sahalarında. KOSGEB'in. KOSGEB ve İşkur. Ben KOSGEB'in de İşkur'un da gerçekten takdire şayan çalışmalarının olduğu, bizzat çalışmaların çoğuna da ortak olduğumuz için paydaş Yakından takip edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ben Sayın KOSGEB müdürümüze de, gerçekten İşkur müdürümüze de çok teşekkür ederim. Yani çalışmaları takdire şayandır. Özellikle İşkur İl Müdürümüz Sayın Abdullah Balcı Bey'e ben hasreten çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim gün itibariyle çok da böyle yakında bir vakıf olduğumuz ya da çok aşina oluşmuş bir tablo değildi ama İl Müdürümüz esnaflarımıza, işte organize sanayideki esnaflarımıza ziyarette bulunup işbaşı eğitimi programı ve bununla beraber normalde diğer destek alanlarında esnaflarımızı teşvik etmek adına ya da faydalandırmak adına bilgilendirmede bulunuyor. Bizzat kendisi. Evet. Mesela bir gün hiç unutmam, yeni gelmişti. İşte ziyaretine gittik. Orada bir ikili ilişkilerimizin akabinde bir gün dedi ki başkanım dedi esnaflarınızı toplayın. Esnaflarınızın yanında çalışmak isteyen kardeşlerimize çalışan sigortalı kardeşimiz varsa, 2 tane çalışan varsa bir tanesini de devlet olarak biz verelim kendisine. Allah razı olsun. Birkaç esnafımız da bundan faydalandı. Ama tabii asıl faydalanacak kısımların en büyüğü organize sanayide veya üretici safhasında olan veya yanında çok sigortalı çalışan esnaf teşkilatlarımızdandı. Tabii. Ama yani İşkur İl Müdürümüz de sağ olsun. Özleriyle çalıştığını bizzat şahit tanıklık olmuşuz. ederek, şahitlik kesinlikle ederek ifade ki ediyorsunuz. kendisi de sağ olsun bizim her etkinliğimizde, her çalışmamızda ki kendisiyle biz kurum olarak paydaş olduğumuz ve kendisinin de çalışmalarımıza paydaş kıldığımız bir kurumdur. Aynı keza SGK İl Müdürümüz Sayın Ayhan Tuncer Bey. Ki ben de tam o keza. konuya gelecektim. Siz gelmiş oldunuz. Evet. Şimdi biz şu ana kadar programımızın başından şu saniyeye kadar hep işin kurulma aşamasını, ön fizibilitesinden bahsettik. Ama SGK işin kurulup iş kurulduktan sonraki süreçte çok daha alakalı. İşveren de işçiyle alakalı. Aynen öyle. Şimdi biz Sayın SGK İl Müdürümüzü burada ağırladığımız zaman kendileriyle bu konuları çok detaylandırdık 45 dakika boyunca. Şimdi tabii Elazığ'daki işte işveren ve işçi anlamındaki genel sıkıntılardan bahsettik vesaire. Onlar kurumları bünyesinde ifade ettiler. Siz nasıl görüyorsunuz Elazığ'daki iş sahasını? Yani işverenle işçi arasındaki dengeler nasıl? Haksızlıklar yapılıyor mu? Neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi SGK gerçekten esnaf teşkilatı için önemli bir kurumdur. Bir güvencedir aslında. Kesinlikle. Tabii. Yani esnaflarımızın bağlı olarak çalıştığı kurumlardan bir tanesi. Tabii Sertaç Bey esnaflarımızın yanında gerek işverenin kendisi olsun, gerek çalışan kardeşlerimiz İşçilerimiz olsun. olsun. Tabii. Bunlar resmi müeyyidene bunlara uygulandığı zaman SGK'ya bağlı olarak idame ediliyorlar. Evet. Yani resmiyete kavuşturuluyor. Tabii resmiyete kavuşturuyor. Zaten normalde bir esnaf kardeşimiz yanında resmi olarak veya işte çalıştırmış olduğu kardeşlerimizi mecburen sigortalı göstermek zorunda Zorunda. kalacak. Tabii. Ama bunları SGK üzerinde yapmak zorundalar. Gerçekten SGK müdürümüz de buna binaen bilgilendirme hususunda olsun. Özellikle yani yaklaşık 1 yıl oldu Sertaç Bey. Esnafların Bağkur primlerinde ciddi manada bir artış oldu. Tabii artış olunca Sayın Müdürümüz de yine gelmişti. Bizleri ziyarete gelmişti. Başkanım dedi biz bir birlikte bilgilendirmede bulunalım esnaflarımıza. Allah razı olsun. Yakın zamanda da gerçekleşmiş oldu ve devam ediyor. Dedi ki başkanım primlerini düzenliyor diyen esnaf kardeşlerimize bir 80 milyona yakın bir indirim sağlanacaktır. 80 milyon da bir esnaf için az bir miktar değildir Sertaç Tabii Bey. ki. Tabii bu esnaflarımız bundan faydalanmak adına çünkü süreç itibariyle bu Bağkur primleri arttırılması esnaflar arasında ciddi manada bir yarattı. Tabii caizse. Tepki mi? Tabii tepki yarattık. Biz bunları basına da yansıttık ki haklı olarak
yansıtmak zorunda kaldık. Çünkü 600 milyona yakın bir Bağkur primleri oluştu. Bu SSK'yı da etkiledi. Tabii bunlar işte sağ olsun gerek STK'larımızın, meslek odalarımızın tepkisi. İşbirliği. Tabii ortaklaşa tepkilerimiz. Çok fazla kaçak istihdam var mı Elazığ'da? Yani fazla var mı diyebilir miyiz? Vardır ama o kadar yüksek bir oranda değildir Sertaç Bey. Ama olacak da yani bunların siz %100'lük bir güvence sağlatamazsınız. %100'lük bir oran sağlatamazsınız. SGK müdürümüz de mücadelenin sürdüğünü ifade etti. Kesinlikle müdürümüz sağ olsun her alanda mücadelesini veriyor ve şu anda rahatlıkla ifade edebileyim ki sağ olsun. Tabii Sayın SGK müdürümüz tabiri caizse ne şiş yansın ne kebap yansın. Düsturuyla mantığıyla hareket ediyor. Sağ olsun. Tabii olabilir. Gaflete düşebilirler, hataya düşebilirler. Böyle bir hata karşısında kurum karşı karşıya geldiği zaman hemen cezai müeyyide uygularım fikrine tabii tutulmuyorlar. Sağ olsunlar. Esnek davranarak yapılması gereken hususları kendilerine izah ederek o güzel tabloyu oluşturuyor. Kesinlikle. Ya bir de Sertaç Bey size takdir edersiniz ki gerçekten çok sancılı bir süreçten geçtik. Tabii ülke olarak çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Halen geçiyoruz. Kesinlikle öyle. Biz bunun aksini iddia edemeyiz. Ama Allah razı olsun. Tabii bundan sonraki süreçte isteğimiz artık bu sıkıntıları yaşamamak. Kesinlikle. Zaten ben bunu da rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu her programda da dile getiriyorum. Diyorum ki artık Türkiye'nin önü açık olacak Allah'ın izniyle. İlerisi için mutlaka yine küçük nüanslarla sıkıntılar yaşayabiliriz ama ben tabii bunu söylerken de belki ifadelerimiz yine yanlış algılanır ama Allah-u Teala ben inanıyorum ki Türkiye'ye güzellikleri nasip edecektir. Yani gerek esnaf olarak gerek ümmet olarak biz güzellikleri yaşayacağız. İnşallah temennimiz bu olsun diye. İnşallah. Peki izleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı beğeniyle izleyen izleyicilerimiz var. Mesaj atıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz tüm değerli Kanal Fırat izleyicilerine. Şimdi zamanım oldukça daraldı. Sonuna doğru geliyoruz. Bunun akabinde konuşacak çok konumuz var. Ama zaman da bitmek üzere. Toparlamanızı rica edeceğim. Neler söyleyeceksiniz ekstra buyurun. Evet, ben özellikle esnaflarım için çok güzel yarınların bizleri beklediğini bilmelerini. İnanıyorsunuz. Evet, inanıyorum da. Bunu da gönülden inanıyorum. Tabii bunu da hep birlikte birlik ve beraberliğimizi sağlatarak bunu inşallah bizler vesile olacağız. Tabii bizler görevde olduğumuz sürece gerek ilimize olsun, gerek esnaflarımıza olsun hizmetlerimiz devam edecektir. Bunda kimsenin şüphesinin olmasını da biz istemiyoruz. Ki zaten çalışmalarımız, somut delillerle çalışmalarımız bunu ortaya koyuyor. Yani bizler hizmet edeceğiz. Esnaflarımızın daha güzel yarınları görebilmeleri adına, ekonomi refah yaşamaları adına olsun. Güçlü bir ilin, güçlü bir Türkiye'nin yaşanması adına olsun. Bizler çalışmalarımıza ve esnaflarımıza olan desteğimizi devam ettireceğiz. Bir soru var. Hemen onu da değerlendirelim başkanım. Siz gerçi bunu ifade ettiniz ama izleyicimiz belki kaçırmış olabilir o kısmı. Bu girişimcilik eğitimleri yılın periyodik olarak belirli süreçlerine devam edecek değil mi bundan sonra? Şu anda mevcut protokol yapmış olduğumuz kişi sayısına binaen konuşmalarımız olsun. Temmuz ayına kadar bu 8 grubu yanlış bilmiyorsam Temmuz 18'e kadar devam edecektir. Tabii bu sayı 240 kişiye tekabül etmektedir. Bunun 60 olması lazım. Evet 60 kişi eğitimlerinin 30'u tamamladı. 30'u da önümüzdeki bu cumartesi günü başlayarak salı günü yine eğitimlerini tamamlayacaklar. Yaklaşık işte 240 yaklaşık olarak bir 180 kardeşimiz eğitimlerine devam edecek. Peki yeni sezonda da devam edecek. Yani biz taleplere binaen devam ettireceğiz tabii. Evet peki. Bunu da ifade etmiş olalım. Kesinlikle. Peki. Teşekkür ediyorum katılımınızdan ötürü ve bugünkü tekrar eğitiminizin hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir atmosfer vardı ortamda. Evet. Oldukça umutluydu oradaki insanlar. Bunu ifade etmiş olalım. Sürekli son olarak diyorum. Çünkü vereceğiniz mesajlar aslında çok fazla var. Konuşacak çok konu var. Bir kez daha sözü size bırakayım. Buyurun. Evet ben de ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza, Elazığlı hemşehrilerimize, Türkiye'nin her alanında, dünyanın her alanında bizleri Kanal Fırat ekranlarında izleyen kardeşlerimize
ülke olarak güzel günlerin bizleri beklediğini, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek Türkiye'nin daha güçlü bir oluşumunu sağlatmak adına devam edeceğiz ve hareket edeceğiz. Bu bağlamda ben buna binaen bizlere, odamıza bu akşam bu programı sağlattığınız için, imkanı sağlattığınız için ben başta Kanal Fırat'a ve şahsında Sertaç Bey, sizlere, kameraman kardeşlerime ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Her defasında esnaflarımızın gerek ve odamızın ve esnaflarımızın etkinliklerini, programlarını ve sıkıntılarını gündeme taşımak adına hep bizlere imkan ve fırsat vermişsinizdir. Ben bu bağlamda sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ve size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Evet, Kanal Fırat'ın değerli izleyicileri, bir programımızı daha bu akşam burada noktalıyoruz. Hafta sonu programıyla birlikteydik. Yeni haftada yeniden sizlerle birlikte olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Yeni haftada birbirinden farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle görüşünceye dek hepinize iyi akşamlar diliyorum.